Yurt dışına bir seyahate çıktığınızı düşünün lütfen. Ve orada bir paketli et ürünü almak istiyorsunuz ama domuz eti almaktan sakınıyorsunuz. Peki ne yapmanız lazım? En kolay yolu üzerinde koşer damgası olan, yani Yahudilik inancına uygun, tüketilmesi serbest olan bir gıdayı, bir et ürününü tercih edebilirsiniz. Bir saniye. Yahudilik inancı mı? Evet, yanlış duymadınız ama Yahudilerin de İslam geleneğine çok benzer yeme içme yasakları ve ritüelleri var. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Mesela en başta et geliyor. Et ürünlerinde aynı İslam geleneğinde olduğu gibi Yahudiler de domuz ve domuz ürünlerini kat'i şekilde reddeden bir inanca sahipler. Kendi inançlarına uygun bir şekilde üretilmiş olan gıdaların sertifikasyonunun yapılmasını sağlayan ve bu işi uygulayan dünyadaki ilk topluluklardan bir tanesi. Ve koşer damgası onlar için çok önemli bir yer ifade etmektedir. Koşer damgası farklı farklı şekilde ifade edilebilir. Yani alacağınız ürünün üzerinde koşer damgası bir Davut yıldızı olarak da işaret edilebilir. Bu Davut yıldızının içerisinde K harfi veya dairy, yani süt ürünlerini onlar için ayrı bir önem arz ediyor. Onu da birazdan anlatırız. D harfi veya bazı paketlerin üzerinde K harfi tek başına ya da O, U harfleri bulunur. Bunların her birinin ayrı ayrı anlamları vardır. Eğer bu az önce bahsettiğim işaretler bir gıdanın üzerinde varsa, özellikle et ve süt ürünlerinde bunlara çok dikkat ederler. O zaman o Yahudi inancına göre uygun, yenmesi serbest olan gıda anlamına gelir. Bu sertifikasyon sistemi dünya genelinde yayılmıştır. Siz de eğer bir yurt dışı seyahati yapar ve yurt dışında bir et ürünü almak isterseniz, İslam geleneğine mensupsanız eğer, orada domuz ürünlerinden uzak kalmaya dikkat edeceksiniz elbette. Peki bunun için ne yapmanız lazım? Bir koşer damgalı et almak sizi bu dertten kurtaracaktır. Çünkü Yahudilik inancına göre domuz eti yenmemesi gereken etlerin en başında gelir. Yahudilik inancına göre et tüketimiyle ilgili Tevrat'ta çok net kurallar var. Ve bu kurallara göre aslında hayvanın her bölümü yenmez. Yani arka ayak kısmı ve kelle diye ifade ettiğimiz baş kısmı Yahudilik inancında yasaklanmıştır. Bununla beraber kan, sinir gibi başka şeylerin de bulunması istenmez. Çünkü Yahudilik inancında kan da kesinlikle yasaklanmıştır. O yüzden ciğer özellikle kan ihtiva etme ihtimali yüksek olduğu için Yahudilik inancında ve Yahudilerin çok tercih etmediği sınıfta yer alır. O yüzden ciğer tükettiklerini çok görmezsiniz. Ve tükettikleri etlerin de muntazam bir şekilde sinirlerinden ayrılmış ve sıyrılmış olması gerekir. Şimdi sizinle bir senaryo üzerinde çalışalım. Lütfen hayal edin. Yahudi kökenli, Yahudi inancına sahip bir arkadaşınız var. Ve onunla bir akşam yemeğine gittiniz. Hiçbir sorun yok. Karşılıklı birer et yemeği siparişi verdiniz, yemeğinizi yediniz ve sohbet de çok güzel ilerliyor. Günü güzel bir kahveyle, sütlü bir kahveyle ya da sütlü bir tatlıyla bitirip sofradan kalkacaksınız. Bu tatlının siparişini vermek üzere servis personeline işaret ettiniz. Ama arkadaşınız reddetti. Sebebini biliyor musunuz? Yahudi inancında et ve süt bir arada tüketilmez. Hatta bu konuda o kadar hassas ve katıdırlar ki Yahudilerin büyük bir çoğunluğunun evinde iki buzdolabı bulunur. Etin girdiği buzdolabına sütün girmemesi, hatta sütün girdiği buzdolabına aynı şekilde etin girmemesi noktasında da çok hassastırlar. Yahudiler bir sofrada etle sütü bir arada tüketmezler. İlla ki tüketmeleri gerekirse, buna mecbur kalırlarsa, ki bunu çok tercih etmezler, o zaman sofradaki bütün ekipmanların toplanması, yeniden servis açılması, yemek takımlarının yenilenmesi, ağzın suyla yeniden çalkalanması ve tekrar sofraya oturularak sanki yeni bir başlangıçmış gibi sütü ancak bu şartlarda etin peşinden tüketirler. Aksi takdirde etle sütü bir arada kat'i suretle dini gerekçelerden dolayı tüketmezler. Bu et ve sütün bir arada tüketilmemesi hassasiyeti Yahudilerde nereye dayanıyor diyecek olursanız eğer, yine Tevrat'a bakmamız lazım elbette. Çünkü Tevrat'ta tam 3 kez bu emir çok net bir şekilde Yahudilere verilmiş. Oğlağı annesinin sütünde pişirmeyeceksin cümlesi çok bağlayıcıdır Yahudiler için. Bu yüzden Yahudi sofrasında, yani bir Yahudiye eğer hizmet edecekseniz veya ona bir menü hazırladıysanız, onu misafir edecekseniz et ve sütün bir arada bulunmadığı bir menü hazırlamak, bir sofra hazırlamak, onu o şekilde misafir etmek zorundasınız. Yahudilik inancında çok önemli yer tutan ve belli ritüellere sahip olan bir bayram var. Bu bayramın ismi Pase,
fısı veya hamursuz bayram olarak çevirebiliriz dilimize. Bu bayram süresince Yahudiler mayalanmış hiçbir şey tüketmezler. Mayalı ekmeğin yanı sıra mayalı, fermente edilmiş diğer ürünlerden de uzak dururlar. Hatta bu bayramın arifesinde evde büyük bir temizlik yapılır. Eğer evde herhangi bir yerde, mutfakta, dolapta, kilerde mayalı herhangi bir ürün varsa bütün bunlar toplanır. Mümkünse evden uzaklaştırılır. Değilse en kötü ihtimalle kilitli dolaplara kilitlenirler. Peki Yahudiler bu bayram boyunca neden mayalı ekmekten veya mayalı ürünlerden uzak dursun ki? Bunun da bir hikayesi var aslında. Tarihi bir kökeni var. Hazreti Musa önderliğinde Firavun'un köleliğinden kurtulan Yahudiler kurtuldukları günü kutlarlar. Ve Firavun'dan kaçışları o kadar hızlıdır ki o meşhur Kızıldeniz'in yarılıp oradan kaçmaları olayından bahsediyorum. O kadar hızlıdır ki ekmeklerinin mayalanmasına fırsat dahi bulamaz o dönemdeki kadınlar. Ve uzun bir süre mayasız bir ekmekle beslenmek zorunda kalırlar o kaçış esnasında. İşte o günün anısına bugün hamursuz bayramı kutlanır ve bu bayram boyunca herhangi mayalı bir üründen uzak durmaya dikkat ederler. Bu bayram boyunca Yahudiler aslında sadece mayalı ürünlerden uzak durmaz, bunun yanında belli başlı tahılları da eve sokmamaya dikkat ederler. Bunların başında arpa, buğday, çavdar ve yulaf gelmektedir. Bu hamursuz bayramı diye bahsettiğimiz bayramın arifesinde ise tüm ailenin toplandığı ve belli başlı ritüellerin bulunduğu bir sofra düzenlenir. Bir akşam yemeği sofrası. Bu akşam yemeği sofrası muazzam bir düzene sahiptir. Kelime olarak da düzen anlamını taşıyan seder ismiyle adlandırılır bu sofra. Yani seder sofrası, seder akşam yemeği olarak adlandırılabilir. Tahmin edeceğiniz gibi bu sofrada mayalı herhangi bir ürün bulunmaz ve bütün aile üyeleri oradadır, özellikle çocuklar. Kimin konuşacağı, kimin soru soracağı, kimin cevap vereceği belli ritüellere bağlıdır ve belli kurallar, dedim ya düzen, belli düzen içerisinde nettir. Aile büyükleri soru sorar, aile küçükleri cevap verir ve bu sohbet genellikle dini çerçevede ilerler. Yahudiler bu bayram boyunca hametz yani mayalı ürünleri kesinlikle tüketmezler. Onun yerine matza ismi verilen sadece un ve sudan yapılan bir ekmek tüketirler. Bir nevi peksimet gibi bir mayasız ekmekten bahsediyoruz. Seder sofrasında da bu ekmek başroldedir. Ve sederde uygulanan önemli ritüellerden bir tanesi bu ekmeğin saklanması ve sofradaki en küçük çocukların bu ekmeği bulmasıdır. Bulan çocuk da ayrıca aile içerisinde ödüllendirilir. Bu da seder sofrasının önemli ritüellerinden bir tanesidir. Yahudiler seder sofrasına, bu akşam yemeğine ayrı bir önem verirler. Ve bu sofrada her gıda maddesi yer almaz. Bulunan gıda maddelerinin de sembolik önemleri vardır. Bunlardan bir tanesi zeroa. Zeroa aslında kemikli bir kuzu etidir. Ve Firavun zamanındaki o acı günlerin anısına, oradan kurtulmanın, o özgürlüğe kavuşmanın anısına kesilen kurbanı simgeler. Bunun dışında betza. Betza ise yumurta, bildiğiniz haşlanmış yumurtadan bahsediyorum aslında. Yumurta yeniden doğuşun, yaşamın ve o yaz geçirdikleri o kötü günlerin anısına sofrada bulunması gereken sembolik bir değer olan bir diğer gıdadır. Bulunan üçüncü gıda ise seder sofrasında bulunması gereken ve sembolik değere sahip olan üçüncü gıda ise karoset. Karoset elma, ceviz ve hurmanın karışımından yapılan Firavun'un köleliği zamanında yani Firavun köleliği zamanında Yahudilerin sürekli bir harç, bir tuğlayla uğraşmaları gerekiyordu. O günlere ithafen, o günlerin anısına karoset önemli bir sembolik anlam taşır ve tuğla harcını temsil eder aslında. Herhalde ne demek istediğimi anlatabildim. Bir diğer önemli şey ise maror. Sofrada bulunması gereken bir diğer gıda. Maror acı ot demektir. Bugün bu marulun göbeğindeki o acı kısmı vardır ya, aslında biraz odur veya acı ot diye bahsedilen, tadı böyle biraz daha acı olan yeşillikler de bu sofrada bulunabilir. Bunlar da yine o acılı günlere, o gözyaşıyla dolu olan günlere ithafen bulunan bir diğer gıdadır. Yine seder sofrasında bulunması gereken bir diğer sembolik gıda ise tuzlu sudur. Gözyaşını temsil eder ve ona ithaf edilmiştir. Seder sofrasında bir de karpas bulunur. Karpas ise maydanozdan yapılmış
bir salata çeşidi diyebilirim size. Veya bazı sofralara, Yahudi sofralarında sadece sembolik olarak maydanoz da bulunabilir. Bu da yaşamın yeniden yeşerdiğini, baharın yeniden geldiğini, yani o kölelik günlerinin geçip özgürlüğün başladığını sembolize eden önemli gıdalardan bir tanesidir. İnandıkları kutsal metinlerin içinde de emredildiği üzere bu seder sofrasında Yahudi inancına mensup olan kişiler şarabı 4 kadeh içmek zorundadırlar. Ve bu bir zorunluluktur. Ve bunu inançlarına göre Tanrı'nın onları 4 çıkış yolu gösterdiği, yani 4 özgürlük vaat ettiğine inandıkları için her bir vaat için bir kadeh şarap içerler. Bir inancı anlamak, o inancın aslında sofrasına oturmayı gerektirir. Bugün Yahudilik inancıyla beraber onların yeme içme ritüellerini sizlerle konuştuk. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.